Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Çınar ağacı ya da Latince adıyla Platanus, kuzey yarımküreye ve ılıman iklimlere özgü, hızlı büyüyen ve uzun ömürlü bir ağaç türüdür. Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'nın birçok yerinde yetişir. Çınar artık günümüzde Avustralya kıtasında dahi yetiştirilmektedir. Platanus adı Antik Yunan dilinde geniş anlamda gelen platanos sözcüğünden gelir ve ağacın geniş yüzeyli yaprakları ve geniş bir gölge oluşturan büyük tacına vurgu yapmaktadır. Çınarın derin loblu iri yaprakları akça ağacın yapraklarını andırır ve sonbaharda yeşilden sarıya dönerek dökülür. Dallar üzerinde öbekler halinde oluşan minik çiçekleri küre biçimli tohum keselerine dönüşen çınarın alacalı ve tarihte askeri kamuflaja ilham vermiş desenli bir gövdesi vardır. Çınar ağacı çiçeklerini rüzgarla tozlaştırabilen bir ağaçtır. Küçük kemirgen ve tohumlarını tüketen kuş türlerine ev sahipliği yapar. Örneğin İstanbul'da pek çok parkta görebileceğiniz çınar, üzerinde sincapların yaşadığı ağaçlardandır. Topkapı ve Dolmabahçe saraylarının bahçelerinde ve İstanbul Boğazı kıyılarındaki parklarda asırlık örneklerine rastlanabilir. Hava kirliliğine dayanık ve toprak konusunda ise seçici olmayan çınar ağaçlarının birçok parkta ve meydanda gölge ve cadde ağacı olarak kullanıldığını görebilirsiniz. Çınar ağaçları tohum ve çelikle çoğaltılır. Nemli ve drenajı iyi olan toprakları sever. Londra çınarı denilen Platanus ex acerifolia, Doğu çınarı olarak bilinen Platanus orientalis ve Amerikan akça ağacı ya da Batı çınarı olarak bilinen Platanus occidentalis, çınarın en popüler ve en yaygın kullanılan alt türleridir. Çınar zehirli bir bitki değildir ama alerjik bünyeler için özellikle rüzgarlı havalarda solunum problemleri oluşturabilir. Eskiden geleneksel tıpta çınarın kabukları kaynatılarak iltihap önleyici olarak kullanılmıştır. Çınar ağacının odunu kendine özgü deseni nedeniyle mobilya ve kaplamacılıkta kullanılır. Hatta müzik aletleri yapımı ve oymacılıkta da kullanıldığı da görülebilir. Tarihi insanlık tarihi kadar eski olan çınarın mitolojik bir öyküsünü anlatmadan önce Antik Yunan ve Roma medeniyetlerinin çınara büyük önem verdiğini ve ağacın yeniden doğuş, asalet, uzun ömür ve bilgelik gibi kavramları simgelediğini belirtmek gerekir. Bu nedenle eskiden kutsal sayılan mekanların çevresinde ve caddelere çınar ağaçları dikilirmiş. Rüyada bir çınar ağacı görmek ise düşmanlardan korunmaya, gelişmeye ve güç kazanmaya işaret edermiş. Antik Yunan mitolojisinin ana tanrıçası Hera'nın da kutsal ağacı çınardı ve tanrıçanın yenilenen ve hep genç kalan doğasını simgelerdi. Bu arada Truva Prensi Paris'e kaçarak Truva Savaşı'nın çıkmasına sebep olan Sparta kralının karısı Helen'in de en sevdiği ağacın çınar olduğu bilinir. Tıp biliminin kurucusu Hipokrat'ın da Yunanistan'ın Kos adasında bir çınar ağacının altında öğrencilerine ders verdiğine, aynı şekilde Platon ve Aristoteles'in de okullarını bir çınar ağacının altına kurduklarına ve bu nedenle çınar ağacının bilgelik ve sağlık ağacı olduğuna inanılırdı. Bunlar İran kültüründe ise hayat ağacı olarak görülür ve sarayların bahçelerine bereket ve uğur getirmesi için dikilirdi. Osmanlı Devleti'nde simgesi olarak kabul edilen çınar, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin rüyasına girmiş ve onu dünyayı kuşatan bir çınar ağacı olarak görülmüştür. Bu sebeple çınar geleneksel olarak Osmanlı'nın gittiği her yere beraberinde götürdüğü bir ağaç haline almıştır. Dolayısıyla ülkemizin pek çok şeklinde görülebilecek çınarın anıt ağaç olarak korunan örnekleri Osmanlı tarihinin izlerini taşır. Çınarın Yunan mitolojisindeki hikayesi ise şöyledir. Tesalya kralının kızı Platanus, birer dev olan üvey erkek kardeşi kadar heybetli görünen güzel bir kızdır. Platanus'un ayrıca Elate adında bir dev kız kardeşi daha vardır. Platanus'un üvey erkek kardeşleri olan Otos ve Ephialtes ise kızın annesi olan Ifimedeia'nın Poseidon'dan olan evlilik dışı çocuklarıdır. Aloedae olarak bilinen bu ikizler kendi heybetli görünümleriyle tanrılara kafa tutmaya kalkışan saldırgan ve oldukça güçlü devlerdi. Otus baş tanrı Zeus'un kızı Artemis'e, Ephialtes ise Zeus'un karısı Hera'ya göz koyar ve bu iki dev tanrılar dağı Olympus'a çıkmaya kalkışırlar. Fakat efsaneye göre Apollon tam zamanında yetişir ve bu iki devi yeraltı ülkesine göndererek annesini ve kız kardeşini devlerden kurtarır. Diğer bir söylenceye göre ise Artemis ağabeyine değil de zekasına güvenerek bir güvercine dönüşür ve iki devin arasına girer. İki dev kızı ellerinden kaçırmamak için mızraklarını savurduklarında da birbirlerini vururlar. Dağ gibi iki erkek kardeşinin ikisini de yitirdiğine çok üzülen Platanus, tuttuğu yasın acısıyla çınar ağacına dönüşür ama heybetinden ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeden. Hatta kız kardeşi Elate'nin de üzüntüden bir köknara dönüştüğüne inanılır. Eski bir Yunan geleneğine göre herhangi bir sebeple birbirinden ayrılmak zorunda kalan aşıklar bir çınarın yaprağını ortadan ikiye ayırarak bölüşürlermiş.
Adet gereği bu yaprakları yeniden birbirlerine kavuştukları zaman birleştirmek için saklarlarmış. Ve bu da ayrı kaldıkları süre boyunca birbirlerini unutmadıklarını kanıtlarmış. Bu arada Handel'in ünlü Serse operasının ünlü aryası Ombra Mai Fu, Pers kralı Serse'nin çok sevdiği çınar ağacına olan övgüsüdür. Bu videoyu da bu aryanın sözleriyle noktalayalım. Sevgili çınarımın güzel ince dalları, talih hep gülsün sana. Ne fırtına, ne yağmur, ne yıldırımlar bozmasın huzurunu asla. Ne de incitsin seni esen rüzgarlar. Hiçbir ağacın gölgesi olmadı. Bu denli içten, bu denli güzel ve bu kadar tatlı.